Sırtınızdaki o dinmeyen gerginlik, duruşunuzdaki o küçük ama can sıkıcı bozukluk, bunlar aslında yorgunluktan çok daha fazlası olabilir. Vücudunuzun size gönderdiği ince mesajlar. Gelin bu bölümde profesyonellerin bu mesajları nasıl çözdüğüne, yani basit kas testleriyle vücudunuzun denge ve hareketlilik hakkında neler fısıldadığını nasıl anladıklarına yakından bakalım. Gün sonunda omuzlarınızın neden taş gibi olduğunu, belinizin neden tutulduğunu ya da bacaklarınızın sanki sizi taşımakta zorlandığını hiç düşündünüz mü? Çoğu zaman bunları basit bir yorgunluk deyip geçiştiriyoruz ama aslında işin sırrı çok daha derinlerde olabilir. Belki de vücudunuz size bir sinyal gönderiyordur. Hey, mobilite ve stabilite arasındaki o hassas denge bozuldu diye bir yardım çağrısıdır bu. Her şeyin temelinde denge var. Şöyle düşünün, bir kasın hem bir eklemi rahatça hareket ettirecek kadar esnek olması, yani uzayabilmesi, hem de aynı eklemi korumak için gerektiğinde kasılıp kısalabilmesi, yani stabil olması gerekir. İşte bu iki zıt görev arasındaki denge şaştığı an problemlerde kapıyı çalmaya başlar. Peki yol haritamızda neler var? Önce postürümüzü en çok etkileyen kilit kas gruplarını tanıyacağız. Sonra adeta bir dedektif gibi aşağıdan yukarıya doğru ilerleyerek alt vücut, kalça ve üst vücut testlerini tek tek inceleyeceğiz. Ve en sonunda da topladığımız bu ipuçların ne anlama geldiğini konuşacağız. Şimdi işin profesyonel tarafına, yani uzmanların nasıl düşündüğüne bakalım. Bir fizyoterapist duruşunuzu değerlendirirken yüzlerce kasa tek tek bakmaz. Onların bir sırrı var. Bütünü en çok etkileyen, adeta bir yapının ana kolonları gibi olan kilit kas gruplarına odaklanırlar. Ve bu sihirli sayı 5. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 5. Vücudumuzun duruş mekaniğinde en büyük paya sahip olan, kısalmaya en yatkın olan ve sorunların kaynağını genellikle bize gösteren tam 5 ana kas grubu var. İşte sahnede o meşhur beşli. Vücudumuzun adeta temelini oluşturan arka zincir kaslarımız. Özellikle sürekli oturmaktan nasibini alan hamstringler. Kalça dengesi için hayati önem taşıyan TFL kası. Yine oturmanın bir diğer kurbanı olan kalça fleksörleri ve tabii ki o kambur duruşun baş sorumlusu olan omuz ve göğüs kasları. Şimdi gelin her birini nasıl sorguya çektiğimize bakalım. Araştırmamıza temelden, yani vücudumuzun alt katından başlıyoruz, alt vücut zinciri. Bu bölgedeki kasları domino taşları gibi düşünebilirsiniz. Birindeki bir gerginlik zincirdeki diğer halkaları da anında etkiler. Bu basit test bize adeta bir hikaye anlatıyor. Otururken ayak parmaklarınızı uzanmaya çalıştığınızı hayal edin. Vücudunuz ne yapıyor? Eğer dizleriniz istemsizce bükülüyorsa baş şüpheli hamstringler. Topuklarınız yerden havalanıyorsa baldır kaslarınız çok gerginim diye bağırıyor demektir. Ya da beliniz bir türlü yuvarlaklaşmıyorsa sorun bel kaslarınızın direncinde olabilir. Şimdi az önceki testte şüphelendiğimiz hamstringleri, yani bacak arkası kaslarımızı tek başına yakalamak için en bilinen teste geçelim. Düz bacak kaldırma testi. Uygulaması çok basit. Sırt üstü uzanıyorsunuz. Fizyoterapist bir bacağınızı dizinizi hiç bükmeden yavaşça yukarı doğru kaldırıyor. Ama dikkat, burada kritik bir kural var. Diğer bacağınız masadan kesinlikle havalanmamalı, çünkü o kalkarsa testin bütün doğruluğu bozulur. Peki sonuçları nasıl yorumlayacağız? Normalde beklentimiz genç bir bireyin bacağının neredeyse dik bir açıya, yani 90 dereceye kadar rahatça gelmesi. Yaş ilerledikçe bu açı 70 dereceye kadar düşebilir, bu da normal. Ama diyelim ki bacak bu açılara ulaşamadan takılıp kalıyor ve bir dirençle karşılaşıyorsunuz. İşte o zaman hamstringlerdeki kısalığı çok net bir şekilde görmüş oluruz. Ve şimdi de geldik modern hayatın belki de en büyük kurbanına, kalça bölgesine. Evet, bütün gün o sandalyede oturmanın bedelini en ağır ödeyen, duruşumuzu temelden sarsabilen o kritik bölgeye. İlk olarak kalçamızın yan tarafındaki bir kasa bakacağız. Tensor fascial latae. Biz buna kısaca TFL diyoruz. İşin ilginç yanı, bu kas o kadar gerginleşebilir ki ağrısını ta dizinizin dış tarafında hissedersiniz. Onu test etmek için kullandığımız yöntemin adı ise modifiye Ober testi. Bu testte yan uzanıyorsunuz, fizyoterapist üstteki bacağınızı alıyor, hafifçe geriye doğru uzatıyor ve aniden bırakıyor. İşte o andan itibaren bütün işi yer çekimi devralıyor ve bize kasın durumu hakkında çok net bir cevap veriyor. Sonuç o kadar görsel ve net ki, eğer TFL kasınızın uzunluğu normalse, serbest bırakılan bacak yer çekimine teslim olup yavaşça masaya doğru süzülür. Ama eğer kasta bir kısalık varsa, bacak sanki görünmez bir el tarafından tutuluyormuş gibi havada asılı kalır ve bir türlü aşağı inmez. Sırada özellikle masa başı çalışanların adeta kabusu olan bir kas grubu var. Kalça fleksörleri.
Kalçamızın ön tarafında bulunan bu kaslar sürekli oturma pozisyonunda kaldıkları için kısalmaya ve gerilmeye çok müsaittirler. Test için bir masanın kenarına sırt üstü yatıyorsunuz. Sonra bir dizinizi ellerinizle kavrayıp göğsünüze doğru çekiyorsunuz. İşte tam bu sırada bütün gözler serbest kalan diğer bacakta. Çünkü o bacağın yapacağı o küçücük hareket bize aradığımız bütün cevapları verecek. Peki ne görüyoruz? Eğer her şey yolundaysa, yani kalça fleksörleriniz normalse, serbest bıraktığınız bacak masada uslu uslu dümdüz durmaya devam eder. Ama eğer o kaslar kısaysa, siz diğer dizinizi göğsünüze çekerken serbest bacakta sanki ben de geliyorum der gibi istemsizce masadan yukarı doğru kalkmaya başlar. Vücuttaki yolculuğumuzun son durağına, o hepimizin şikayetçi olduğu masa başı duruşunun merkezine, yani üst vücudumuza geldik. Bakalım omuzlarımızı öne çeken, sırtımızı kamburlaştıran sorunlar nerede gizli? O öne doğru düşmüş, yuvarlak omuzların arkasındaki baş şüpheli kim dersiniz? Genellikle kısa ve gergin göğüs kaslarımız, yani pektoral kaslar. Şimdi bu kasların ne kadar gergin olduğunu anlamak için çok basit bir testimiz var. Bu testte sizden istenen tek bir şey var: rahatlamak. Sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün, ellerinizi ensenizde kenetleyin ve bırakın dirsekleriniz kendi ağırlığıyla iki yana doğru düşsün. Hiçbir zorlama yok, bütün işi yine yer çekimine bırakıyoruz. Peki neye bakıyoruz? Gayet basit. Eğer göğüs kaslarınız yeterince esnekse, dirsekleriniz rahat bir şekilde yattığınız yüzeye temas eder. Ama eğer o kaslarda bir kısılık varsa, dirsekler havada kalır, bir türlü aşağı inmek bilmez. Bu da omuzların neden sürekli öne doğru çekildiğinin en bariz kanıtıdır. Tamam, bütün bu testleri yaptık, vücudumuzu dinledik, bir sürü ipucu topladık. Belki bazı kaslarımızın kısa olduğunu fark ettik. Şimdi ne olacak? İşte şimdi en önemli kısma geldik. Bu bilgiyi ne yapacağız? Bu bilgiyi nasıl bir güce dönüştüreceğiz? Buradan çıkarmamız gereken birkaç ana fikir var. Birincisi, vücudumuzda her şey mobilite ve stabilite arasındaki dengeye bağlı. İkincisi, vücut bir zincirdir. Kalçanızdaki bir kısalık belinizi, hatta omuzlarınızı bile etkileyebilir. Üçüncüsü, bu testler ağrının değil sorunun kaynağını peşine düşmemizi sağlar. Ve son olarak en önemlisi, bu testler birer farkındalık aracıdır. Kendi kendinize koyacağınız bir teşhis değil. Gerçek ve kalıcı bir çözüm için profesyonel bir gözün sizi değerlendirmesi her zaman ilk ve en doğru adımdır. Sonuç olarak bu testler aslında vücudumuzun alfabesini öğrenmek gibi bir şey. Bize gönderdiği sinyalleri çözmek için birer anahtar. O yüzden bir dahaki sefere o tanıdık sızıyı, o gerginliği hissettiğinizde hemen geçiştirmeyin. Bir an durun ve kendinize sorun. Acaba vücudum bana ne anlatmaya çalışıyor?